Hoş geldin. Bugün önümüzde epey hareketli bir masa var. Bir yanda Fenerbahçe'nin Kocaelispor'u 2-0 yendiği o maç. Hani ilk yarısıyla ikinci yarısı arasında dağlar kadar fark olan o zorlu maç. Evet. Diğer yandaysa belki de maçtan bile daha çok konuşulan bir şey var. Transfer döneminin son saatlerinde patlayan o inanılmaz haber trafiği. Aynen öyle. Kaynaklarımız spor programları, köşe yazıları, kulis haberleri her şeyle dolu. Görevimiz de aslında tam olarak bu iki dünyayı birleştirmek. Hı hı. Yani sahadaki o 90 dakikayı perde arkasındaki o hummalı transfer çalışmalarından ayrı düşünemeyiz. Bu galibiyet sadece 3 puan mı demek? Güzel soru. Yoksa yeni kurulmakta olan bir takımın ilk sinyali mi? Asıl mesele bu. Bizim de amacımız bu kaynak yığınından en önemli detayları çekip çıkararak Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolunda nereye gittiğini, nereye evrildiğini anlamaya çalışmak. Konuya da en tepeden başlamak lazım sanırım, yani son yılların belki de en sarsıcı transfer haberiyle. Kesinlikle. Kaynakları okurken benim en çok dikkatimi çeken şey bu oldu. Bu sadece bir oyuncu alımı değil, neredeyse bir prestij operasyonu gibi yürütülüyor. Evet. N'Golo Kante'den bahsediyoruz. Transferin bittiği, sadece imzaya kaldığı söyleniyor. Hı hı. Fenerbahçe yönetimi bir haftadır Cidde'de resmen kamp kurmuş durumda. Bu ne anlama geliyor? Yani Roberto Carlos benzetmesi boşuna yapılmıyor herhalde. Kesinlikle boşuna değil. Kaynaklar bu benzetmeyi iki temel sebepten yapıyor. Birincisi tabii ki kariyer. Tabii. Dünya Kupası, Şampiyonlar Ligi, iki farklı takımla Premier Lig şampiyonluğu, yani kelimenin tam anlamıyla kazanmadığı hiçbir kupa kalmamış bir profilden bahsediyoruz. İnanılmaz. İkincisi ise yarattığı etki. Carlos, nasıl ki o dönem lige bir standart getirdiyse, Kante'den de beklenen tam olarak bu. Sadece sahada basmadık yer bırakması değil, Anlıyorum. antrenmandaki profesyonelliğiyle, soyunma odasındaki karakteriyle tüm takıma bir kazanma kültürü aşılaması bekleniyor. İşin ilginç tarafı, kaynaklar bu transferin perde arkasının da en az kendisi kadar maceralı olduğunu söylüyor. Evet, o kısım çok ilginç. Sürecin bu kadar uzamasının sebebi sadece Suudi Arabistan'daki bürokrasi değilmiş. Hatta ufak çaplı bir Cristiano Ronaldo krizinden bahsediliyor. Bu tam olarak ne demek oluyor? Oradaki detay gerçekten çok ilginç. Kaynaklara göre Ronaldo kendi kulübü Al Nassr'la bir konuda anlaşmazlık yaşıyor ve bu durum ligin genelindeki atmosferi bir anda geriyor. Şimdi Suudi yetkililer de kendi en büyük yıldızlarının mutsuz olduğu bir ortamda başka büyük bir yıldızın ligden ayrılmasına pek sıcak bakmıyorlar doğal olarak. Mantıklı. Bu durumda Al Ittihad ile Fenerbahçe arasındaki görüşmeleri bir süreliğine resmen kilitliyor. Fenerbahçe yönetiminin Cidde'de o bir hafta boyunca beklemesinin, sabırla o süreli yönetmesinin altında yatan neden tam olarak bu. Anladım. Yani bu transferdeki ısrar sadece bir oyuncuya değil, bir zihniyete yapılan yatırımı gösteriyor aslında. Bir dünya yıldızı gelirken kapıdan çıkan isimler de en az o kadar konuşuluyor. Hem de nasıl? Özellikle forvet hattında tam bir deprem yaşanıyor diyebiliriz. Kante'nin eski takımı Al Ittihad'a gideceği söylenen Yusuf En-Nesyri maça ilk 11'de başladı ama kaynaklardaki ortak görüş sahada bir hayalet gibiydi. Evet, aklının tamamen transferde olduğu çok netmiş. Çok belliydi. Bu durum yorumcular arasında epey tartışılmış zaten. Yani bir gün önce kadroda olmayacağı kesin denilen bir oyuncu, ertesi gün böylesine kritik bir maça ilk 11'de başlatılıyor. Bu büyük bir riskti. Kesinlikle. Vücut dili, topla ilişkisi, her şeyiyle ben gitmek istiyorum diye bağırıyordu resmen. Bu teknik direktör Tedesco'nun elindeki kısıtlı seçenekleri de gözler önüne seren bir durumdu aslında. Ama En-Nesyri sadece bir başlangıç. Asıl fırtına John Duran konusunda kopuyor gibi duruyor. Evet. Onun için kullanılan ifadeler çok daha sert. Kaynaklarda aidiyet sorunu, şımarıklık, hatta bir yorumcu şey diyor, dünya umrunda değil gibi tabirler kullanmış. Evet. Onun da Zenit'e transferi an meselesiymiş. Şimdi benim aklıma takılan şu, transferin bitimine saatler kala, şampiyonluğa oynayan bir takım iki forvetini birden nasıl elden çıkarabilir? İşte bu milyon dolarlık soru. Bu planlı bir operasyon mu yoksa bir kriz yönetimi mi? İşte kaynaklar tam da bu konuda ikiye ayrılmış durumda. Bir taraf diyor ki bu Tedesco ve yönetimin ortak kararı. Takımdaki toksik olarak görülen veya aidiyet hissetmeyen oyunculardan kurtulma operasyonu. Hı hı.
Diğer taraf ise bunun tamamen plansız bir gelişme olduğunu, En-Nesyri ve Duran için gelen tekliflerin reddedilemeyecek kadar iyi olduğunu ve yönetimin büyük bir risk aldığını iddia ediyor. Anladım. Ama her iki senaryonun da birleştiği bir nokta var. O da net bir golcü ihtiyacı sanırım. Tam olarak o. Tüm kaynaklar sanki sözleşmiş gibi bu konunun altını çiziyor. Fenerbahçe'nin gol yükü kanatlara ve 10 numaraya dağılmış durumda ama kilidi tek başına açacak, o sıkışık anlarda sorumluluk alacak saf bir santrfor eksikliği hissediliyor. Aynen. İki forvet gönderilirken yerine kimin geleceği işte şu an en büyük merak konusu bu. Evet. Oysa kaynaklar oradaki hikayenin de en az bu transferler kadar önemli olduğunu söylüyor. Özellikle maçın iki yarısı arasındaki o siyahla beyaz gibi farkı nasıl yorumluyorlar? Evet, sahanın içine dönelim. Maçın özeti aslında çok basit. İlk 45 dakika boyunca topu tutamayan, pozisyon üretmekte zorlanan, hatta kendi sahasından çıkamayan bir Fenerbahçe var. Evet. İkinci yarıda ise bambaşka bir kimlikle sahaya çıkan, oyunu domine eden ve sonuca giden bir takım. Yorumcuların neredeyse tamamı buna şampiyonluk oyunu diyor. Hı. Ama bu gerçekten bilinçli bir taktik mi? Yoksa sadece ilk yarı kötü oynayıp ikinci yarı toparlamanın süslü bir adımı? Kaynaklardaki analizler bunun artık bir tesadüf olmaktan çıktığını ve bilinçli bir Tedesco stratejisi olduğunu gösteriyor. Öyle mi? Plan şu, özellikle deplasman maçlarında rakibin ilk yarıdaki o coşkulu, enerjisi yüksek baskısını bilinçli olarak kabul etmek, onların fiziksel olarak yorulmasına izin vermek ve bu sürede maçı koparmayacak bir skorda kalmak. Anlıyorum. Bir nevi ipi germek yani. Aynen, ikinci yarıdaysa hem rakibin düşen temposundan faydalanmak hem de kendi kalite farkını ve tecrübesini ortaya koyarak maçı çözmek. Bu strateji riskli tabii çünkü ilk yarıda gol yerseniz bütün plan çöker. Doğru. Ama işlediği zaman rakibin gardını tamamen düşüren bir etki yaratıyor. Kocaelispor maçının da bu planın kusursuz bir örneği olduğu belirtiliyor. Ve bu planı işleten yani fişi çeken iki kilit an var. Evet. İlki Marco Asensio'nun attığı o inanılmaz gol. Kaynaklar jeneriklik kelimesini kullanıyor ama bence bu golden daha fazlası. Kesinlikle daha fazlası. Takım tam anlamıyla kilitlenmişken, kimse bir şey üretemezken bir oyuncunun çıkıp tek bir dokunuşla bütün maçı değiştirmesi. İşte bu yıldız farkı dediğimiz şey. Bu an sadece maçın kilidini açmıyor, aynı zamanda Tedesco'nun ve yönetimin transfer stratejisinin bir kanıtı. Nasıl yani? Kaynaklar yönetimin aylardır maçları tek başına alabilecek an oyuncuları aradığını belirtiyor. Asensio'nun bu golü o felsefenin sahadaki ilk somut örneği. Hı. Bu Fenerbahçe'nin artık sadece iyi bir sistemle değil, aynı zamanda bireysel deha parıltılarıyla da maç kazanmaya çalıştığını gösteren en net işaret. Zaten yorumcular Asensio'yu sadece golüyle değil, maç boyunca topu istemesi, sorumluluk alması ve takımı yönlendirmesiyle de sahanın en iyisi olarak seçmişler. İkinci kritik an ise skor 1-0 iken yaşanıyor. Ederson'un, Petkovic'in yakın mesafeden vuruşunu çıkardığı o an. O çok kritik bir kurtarıştı. Maç orada 1-1'e gelse her şey değişebilirdi. Ancak kaynaklar bu pozisyonun öncesiyle ilgili de ciddi tartışmalar olduğunu belirtiyor. Topun çizgiyi geçtiği pozisyonun aslında taç atışıyla başlaması gerektiği yönünde iddialar var. Evet, pozisyonun başlangıcı oldukça tartışmalı. Bir hakem hatası olduğu yönünde güçlü bir kanı var. Ama hatadan bağımsız olarak o anın kendisi kaleci performansı açısından çok kritik. Kesinlikle. Büyük takım kaleciliği tam olarak budur. Maç boyunca belki bir veya iki kritik pozisyon gelir ve o anlarda ayakta kalmanız gerekir. Hı. Ederson'un son 2 maçtır performansında gözle görülür bir artış olduğu söyleniyor. Evet, fark ediliyor. Bunun arkasında da ilginç bir kulis bilgisi var. Yönetimin kendisiyle özel bir görüşme yaptığı, sana olan güvenimiz tam, potansiyelini biliyoruz, sadece rahat ol şeklinde bir motivasyon konuşması yaptı. Oo, ilginç. Ve bu konuşmanın Brezilyalı kaleci üzerinde olumlu bir etki yarattığı belirtiliyor. Oyunculara biraz daha yakından bakmaya devam edelim o zaman. Kaynaklarda Matteo Guendouzi hakkında çok ilginç bir analiz dikkatimi çekti. Evet, o çok farklı bir profil. Şöyle bir tanım kullanılıyor. Taraftarın ağzının suyunu akıtacak bir oyuncu değil ama hocaların rüyalarını süsleyen türden bir rol oyuncusu. Çok iyi bir tanım. Bu çok net.
Peki kaynaklarda bu gol engelleyen oyuncu tipinin Fenerbahçe'nin son yıllarda eksikliğini hissettiği bir profil olduğuna dair bir yorum var mı? Yani bu sadece Tedesco'nun bir tercihi mi yoksa kulübün daha yapısal bir eksiğini mi gideriyor? İşte bu konunun özü. Kaynaklar bunun kesinlikle yapısal bir eksikliği giderdiğini söylüyor. Onun değeri istatistik kağıdının görünen kısmında, yani gollerde veya asistlerde değil. Hı hı, Onun değeri bozduğu rakip ataklarda, kapattığı pas açılarında, kazandığı o sahipsiz toplarda gizli. anladım. Bir yorumcu durumu şöyle özetliyor: bazı oyuncular maçı kazandırır, bazıları ise maçı kaybetmeni engeller. Cendoz ikincisi. Çok doğru. Fenerbahçe'nin son yıllardaki orta sahaları genellikle hücum yönü daha güçlü, daha yetenekli ama savunma disiplini zayıf oyunculardan kuruluydu. Guendouzi ve şimdi de Kante'nin gelişi bu paradigmayı kökünden değiştiriyor. Evet. Tedesco'nun topu kazandıktan sonra hızlı geçişe dayalı oyun felsefesinin temel direkleri bu iki isim olacak. Bu sadece bir oyuncu tercihi değil, takımın oyun kimliğinin tamamen değiştiğini bir işareti. Bu denklemin diğer ucunda ise tam tersi bir profil var. Kerem Aktürkoğlu. Evet, beklentilerin altında kalan bir isim. Yüksek bir maliyetle transfer edildi ama kaynaklar bir türlü beklenen skor katkısını veremediği konusunda hemfikir. Ciddi eleştiriler var. Var, evet. Diğer yanda ise bambaşka bir hikaye yazan Mert Müldür bulunuyor. Asıl pozisyonu sağ bek olmasına rağmen sol bekte görev verildiğinde gösterdiği mücadele ve çalışkanlıkla büyük takdir topluyor. Bu iki oyuncunun kıyaslanması aslında kadro içindeki farklı dinamikleri çok güzel özetliyor. Nasıl? Bir yanda yüksek beklenti ve maliyetin altında kalan bir yıldız adayı var. Diğer yandaysa verilecek her göreve hazır, aidiyet duygusu yüksek bir görev adamı. Kaynaklar şampiyonluk yolunda Mert Müldür gibi oyuncuların en az Asensio gibi yıldızlar kadar değerli olduğunu vurguluyor. Bu çok önemli. Çünkü bu tarz oyuncular takımın kimyasını ve direncini arttırıyor. Kerem Aktürkoğlu'nun ise bu kimyanın bir parçası olmak için son şanslarını kullandığı yönünde yorumlar mevcut. Toparlayacak olursak Fenerbahçe şampiyonluk yarışında çok kritik bir virajı, özellikle ilk yarıdaki kötü oyununa rağmen kayıpsız dönmeyi başardı. Bu şüphesiz önemli. Çok önemli. Ama kaynakları okuyunca anlıyoruz ki asıl hikaye buzdağının görünmeyen kısmında, yani transfer odalarında yazılıyor. Kesinlikle öyle. N'Golo Kante gibi bir dünya markasının takıma katılması ve forvet hattında yaşanan bu köklü değişim, Fenerbahçe'nin sezonun geri kalanındaki kaderini tamamen yeniden şekillendirebilir. Kesinlikle ve bu noktada tüm kaynakların birleştiği o net golcü ihtiyacı meselesi akla geliyor. Evet, Herkes Fenerbahçe'nin 20-25 gol atacak bir santrfor aradığını söylüyor ama ben tüm bu kaynakları okuduktan sonra sana ve bizi dinleyenlere farklı bir soru sormak istiyorum. buyurun. Peki ya Tedesco'nun planı bambaşkaysa? Ya amacı tek bir golcüye bağımlı bir sistem kurmak değilse, Kante ve Guendouzi gibi iki dinamoyla rakibi boğan, geçilmesi imkansız bir orta saha duvarı örüp, Evet. Asensio gibi yıldızların o bireysel deha anlarıyla sonuca giden, şampiyonluğu hücum gücüyle değil, rakiplerine nefes aldırmayan savunma gücüyle kazanmaya odaklanan bir takım yaratıyor olabilir mi? Çok ilginç bir bakış açısı. Belki de haftalardır aranan o net golcü sistemin ta kendisidir. Bu soruyu düşünerek bugünkü analizimizi noktalayalım.